Gündüz seyranlık, gece gerdanlık. Tarihin en eski şahitleri bu şehri anlatırken hep bu cümleyi kurar. Çünkü burası zamanın akmayı unuttuğu, taşın dile geldiği yerdir. Mardin. Burası sadece dağ yamacına kurulmuş bir şehir değil, insanlığın ilk medeniyetlerini besleyen Mezopotamya Ovası'nın sonsuzluğuna açılan bir kapıdır. Hazırsanız yüzyıllardır farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı bu masalsı kentin dar sokaklarında kaybolmaya gidiyoruz. Mardin'de adımlarınızı atarken fark edeceğiniz ilk şey gökyüzünü kapatmayan o muazzam taş evleridir. Bu şehirde hiçbir ev bir diğerinin güneşini ve manzarasını kapatamaz. Binlerce yıllık bir mühendislik ve saygı felsefesinin ürünüdür bu mimari. Şehrin sarı kalker taşları yazın kavurucu sıcağında evleri serin tutarken kışın ise sıcaklığı içinde hapseder. Ve bu sokakların en büyük gizemi abbaralar, yani sokakları birbirine bağlayan, evlerin altından geçen o karanlık tünelsiz geçitler. Bir abbaradan geçerken geçmişin kokusunu içinize çeker, çıktığınızda ise kendinizi bambaşka bir yüzyılda bulursunuz. Mardin'i benzersiz kılan sadece taşı değil, o taşlara ruhunu üfleyen insanlarıdır. Minarelerden yükselen ezan sesiyle kiliselerden yükselen çan sesleri yüzyıllardır burada birbirine karışır. Kasımiye Medresesi'nin avlusundaki o havuz insanın doğumundan ölümüne kadar olan ömrünü simgelerken Deiruzzafaran Manastırı binlerce yıllık Süryani kültürünün köklü geçmişini fısıldar. Mardin'in gizemi sadece yer üstündeki taş evleriyle sınırlı değil. Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre güneydoğuya doğru ilerlediğinizde toprağın altında saklanan devasa bir antik dünyayla karşılaşırsınız. Dara Antik Kenti. Burası tarihçiler tarafından Mezopotamya'nın Efes'i olarak adlandırılır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Sasanilere karşı sınırını korumak için kurduğu bu askeri şehir döneminin en ileri mühendislik harikalarından biriydi. Metrelerce derine inen devasa su sarnıçları binlerce askerin su ihtiyacını karşılayacak kapasitedeydi. Kayalara oyulmuş çok katlı mezarlık alanı, yani nekropol ise bu topraklarda yaşamış insanların ölümden sonraki hayatı olan inançlarının en görkemli kanıtıdır. Dara'nın loş dehlizlerine yürürken ayak seslerini size yüzyıllar öncesinin savaşlarını ve ihtişamını fısıldar. Bu kadar köklü bir tarih elbette arkasında muazzam bir mutfak kültüründe bırakır. Mardin mutfağı Arap, Süryani, Kürt ve Türk lezzetlerinin yüzyıllar boyunca aynı potada erimesiyle oluşmuştur. Burada yemek yapmak bir acele işi değil, adeta bir ritüeldir. Mardin mutfağının başyapıtı saatlerce kısık ateşte pişen ve eti kemiğinden ayrılan meşhur kaburga dolmasıdır. Yanında sunulan ve kentin simgesi haline gelen ırok ve ıkbebet, yani Mardin usulü içli köfteler buraya gelen her gezginin damağında unutulmaz bir iz bırakır. Yemeklerin ardından fırından yeni çıkmış mahlep ve tarçın kokulu Süryani çöreği, yani kiliçe sahneye çıkar. Bu lezzet yolculuğu sadece midenizi değil, kentin ruhunu da doyurur. Mardin sadece gözlerinize değil, tüm duyularınıza hitap eder. Dar sokaklardaki dükkanlardan yükselen çekiç sesleri, gümüşün sanata dönüştüğü telkari işçiliğinin habercisidir. Havaya yayılan kakule kokusu ise sizi geleneksel sert bir kahve olan mırrayı tatmaya davet eder. Ve başınızı gökyüzüne kaldırdığınızda Mardin semalarının asıl sahiplerini görürsünüz. Taklacı güvercinler. Onlar bu şehrin özgürlük ritmidir.
Güneş Mezopotamya Ovası'nın ardında batarken Mardin o meşhur gerdanlığını takınır ve ışıl ışıl parıldar. Burası bir kez görenin zihnine ömür boyu kazanan bir masaldır. Peki siz Mardin'in bu büyüleyici sokaklarında yürümek isteseydiniz yanınıza kimi alırdınız? Yorumlarda benimle paylaşmayı ve bu tarz belgesellerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.